Bir tepe, Şanlıurfa'nın 15 kilometre kuzeydoğusunda, çorak bir arazinin ortasında. 1963'te bir arkeoloji ekibi bu tepeye geldi. İnceledi ve raporunu yazdı. İlginç ama önemli değil. Dosya kapandı, tepe unutuldu. 30 yıl boyunca kimse gelmedi. Ta ki 1994'e kadar. Alman arkeolog Klaus Schmidt bu tepeye çıktığında toprağa baktı ve durdu. Bir şey gördü. Başkalarının göremediği bir şey. Kazmaya başladı ve insanlığın bildiği her şey değişti. Toprağın altında 12 bin yıl önce inşa edilmiş dev bir tapınak yatıyordu. Ama bunu inşa edenler ne tarım biliyordu, ne yazı, ne metal, ne de tekerlek. Peki kim yaptı, neden yaptı ve neden gömdü? Göbekli Tepe, Türkçe'de anlamı sıradan. Ama içinde sakladığı şey arkeoloji tarihinin en sarsıcı keşiflerinden biri. Kazılar ilerledikçe ortaya 20'den fazla dairesel yapı çıktı. Her birinin merkezinde T biçiminde yontulmuş devasa kireç taşı sütunlar var. Bazıları 6 metre yüksekliğinde, bazıları 20 tona yakın ağırlığında. Ve bu sütunlar çıplak değil. Üzerlerinde aslanlar var, tilkiler, yılanlar, akbabalar, ahtapotlar. Ustalıkla, titizlikle oyulmuş. Bazı sütunlarda ise insan kollarını andıran kabartmalar görülüyor. Sanki bu sütunlar birer insan figürüydü. Birer tanrı. Radyokarbon testleri yapıldı. Sonuçlar açıklandığında bilim dünyası sessiz kaldı. Milattan önce 9600 ila 8200, yani 11600 ila 10200 yıl önce Mısır piramitleri milattan önce 2500'de inşa edildi. Göbekli Tepe piramitlerden 7000 yıl daha eski. Stonehenge'den 6000 yıl önce, yazının icadından 5000 yıl önce. Bu yapıyı inşa edenler tarihin başlamadığı bir çağda yaşıyordu. Onlarca yıl boyunca bize tek bir hikaye anlatıldı. İnsanlık önce avcıydı, toplayıcıydı, sonra tarımı keşfetti. Tarımla birlikte yerleşik hayata geçti. Yerleşik hayatla birlikte topluluklar, liderler, kurallar ve sonunda tapınaklar ortaya çıktı. Bu model o kadar köklüydü ki hiç sorgulanmadı. Ders kitaplarına girdi, ansiklopedilere girdi, akademik makalelere girdi. Göbekli Tepe bu modeli paramparça etti. Çünkü burada tarım yoktu. Çömlek yoktu, hayvan evcilleştirmesi yoktu. Kalıcı yerleşim izine rastlanmadı. Ama ortada 20 ton ağırlığında taşları yerinden söküp kilometrelerce taşıyacak, T biçiminde ustalıkla yontacak ve büyük bir plan dahilinde dikecek bir topluluk vardı. Klaus Schmidt bunu şu cümleyle özetledi. Önce tapınak geldi, sonra şehir. Yani insanları bir araya getiren şey ekmek değildi, inançtı, ritüeldi, ortak bir anlam arayışıydı. Medeniyet tarımdan doğmadı, belki de tam tersi. Tarım medeniyetin bir ürünüydü. Ama asıl soru hala cevapsız. Neden gömüldü? Yaklaşık milattan önce 8000 civarında bu yapılar birer birer kasıtlı olarak toprağa gömüldü. Üzerlerine tonlarca kireç taşı döküldü. Kapılar kapatıldı ve bu insanlar gitti. Bir daha dönmedi. Bu bir terk ediş değildi. Bu bir vedaydı. Neden? Kimse bilmiyor. Teoriler var. Belki kutsal bir döngünün sonuydu. Belki iklim değişti ve yaşam alanları zorlaştı. Belki farklı kabileler arasındaki bir çatışma bu yerin kapatılmasını zorunlu kıldı. Belki de bizzat inşa edenler bu yerin bir gün bulunmasını istedi. Gelecek nesillere bıraktıkları sessiz bir mesaj gibi. İkinci sır. Bu işi kim organize etti? Tahminlere göre en az 500 ila 1000 kişi koordineli biçimde çalışmak zorundaydı. Ama o dönemde merkezi bir otorite yoktu. Yazılı emir yoktu. Kalıcı bir liderlik yapısı yoktu. Peki bu insanları bir araya getiren neydi? Üçüncü sır, sütunlardaki semboller. Edinburgh Üniversitesi'nden araştırmacılar, Göbekli Tepe'deki hayvan figürlerinin rastgele seçilmediğini öne sürdü. Bazı figürlerin gökyüzü haritalarıyla örtüştüğünü, hatta milattan önce 10.950 yılında gerçekleştiği düşünülen bir göktaşı çarpmasını sembolize ettiğini iddia ettiler. Bu kanıtlanmış bir gerçek değil ama şunu söyleyebiliriz. Bu insanlar gökyüzünü izliyordu, takip ediyordu, anlam çıkarmaya çalışıyordu. Tam 12 bin yıl önce. 2018'de Göbekli Tepe UNESCO Dünya Mirası listesine alındı. Kazılar hala devam ediyor ve işte çarpıcı gerçek. Alanın yalnızca %5'i kazılabildi. Toprağın altında ne olduğunu hala bilmiyoruz. Klaus Schmidt 2014'te hayatını kaybetti. Ama bıraktığı soruları kimse yanıtlayamadı. Arkeologlar, antropologlar, astronomlar, teologlar.
Herkes bu tepeye bakıyor ve farklı bir şey görüyor. Çünkü Göbekli Tepe aslında bir arkeoloji alanı değil. İnsanlığın kendine ilk sorduğu soruların kalıntısı. Ben neyim? Neden buradayım? Ölümden sonra ne var? Bu sorular 12 bin yıl önce bu tepede soruldu ve hala cevabı yok. 12 bin yıl önce isimlerini bilmediğimiz insanlar bu tepeye çıktı. Ağır taşları taşıdı, dev sütunlar dikti. Hayvanları oydu, yıldızlara baktı. Ve bir şeye inandılar. Bir şey inşa ettiler. Sonra hepsini gömdüler ve gittiler. Biz buradayız. Onların bıraktığı bu sütunlara bakıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz ama belki de asıl gizemli olan şu. Onlar gömmeyi seçti, biz kazmayı. Tarihin sildiği her şey burada. Lanetli arşivde kalmaya devam edin.